Oyunda daha iyi bir oyuncu olup yüksek kupalara veya aşamalı liglerini nasıl kasabileceğini merak mı ediyorsun? İşte bu videoda seni anında geliştirecek 4 taktik öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Profesyonel maçları izlediğinizde oyuncuların çok az, hatta neredeyse hiç ölmediklerini fark etmişsinizdir. Ancak Gizemli Ligi'nde oynadığımız bir maçta randomlarımızın en az 10-15 defa öldüğünü çok iyi biliyoruz. İşte bu oyunda iyi ve kötü oyuncuları ayıran en büyük şey harita pozisyonu. Kötü bir oyuncu çoğunlukla ortadan dümdüz koştu ve tahmin edilebilmesi çok kolay olduğu için sürekli ölüp duruyor. Fakat iyi bir oyuncu hangi durumda saldırıp hangi durumda geri çekileceğini çok iyi biliyor. Oyunda kendinizi geliştirebilmeniz için ustalaşmanız gereken ilk şey haritada kendinizi iyi yerde konumlandırabilmeniz. Fakat bunda ustalaşmak için eşleşme bilginiz de çok önemli. Örneğin yakıncı oynuyorsanız Shelly veya Bull'un gittiği bir yere gitmezsiniz. Her zaman antilediğiniz savaşçılara karşı oynamaya çalışın. Mesela Leon oynuyorsanız ve rakipte canı az ve kendini savunamayan bir savaşçı varsa onun gittiği yerin aynısına gidin. Onu 1v1'de kestikten sonra da süperinizi kullanarak haritada çok büyük baskı kurup takımınıza maçı kazandırabiliyorsunuz. Bu sadece bir örnekti ama mantık genel olarak her savaşçıda aynı. Ancak en az harita pozisyonu kadar önemli olan başka bir şey daha var ki o da çalıları ve duvarları avantajınıza kullanabilmeniz. Çalıların sadece saklanmak için var olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat tam tersi çalılar rakibin üstüne daha kolay dalabilmenizi sağlıyor. Duvarlar ise arkasında durup rakibe baskı kurmak için birebir. Genelde bu ikisinden en çok fayda gören savaşçılar orta menzil ve yakıncılar oluyor. Duvarı çok olan bir haritada bu savaşçılarla kolayca kazanabilirsiniz. Ancak bunu ağır şekilde antilemenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Eğer yakıncı ve orta menzilleri yenmek istiyorsanız duvar kıran savaşçılarla oynamanız gerekiyor. Örnek olarak Colt ve Griff'i verebiliriz. Eğer rakipte hiç uzakçı yoksa buna göre bir dizilim yapıp maç ilerledikçe güçlenen savaşçılarla oynayabilirsiniz. Genelde üst düzey maçlarda asla aynı tip 3 savaşçı seçilmez. Her takıma en az bir menzilli, bir tank antisi ve bir atıcı veya suikastçı savaşçı lazım. Eğer aynı tip 3 savaşçı alırsanız da az önce örneğini verdiğim gibi kolay şekilde antilenebilirsiniz. Şimdiki vereceğin taktik de suikastçı oynamayı sevenlerin çok işine yarayacak. Hiç daldığınızda rakibin ne var ne yok size basıp anında öldüğünüz bir durum yaşadınız mı? Eminim ki suikastçı oynarken bu çokça oluyor. Eğer bir daha bu şekilde ölmek istemiyorsanız suikastçilere bakış açınızı tamamen değiştirmeniz lazım. Çoğu kişi bu savaşçıları alıp rakipten bir iki kişiyi kesmekten ibaret sanıyor. Fakat aslında suikastçilerin çok güçlü olduğu gizli bir yetenek var. O da harita kontrolü. Maç başında hızlı bir şekilde alan kazanırsanız rakip sizin olduğunuz yere kolay kolay yaklaşamaz. 1v2 veya 1v3 atmaya çalışmayın ve savaşlara girmeden önce her zaman rakibin mermisini kullandırdığınızdan emin olun. Bunun için rakibe dalıyormuş gibi yapıp bir duvarın arkasına saklanabilirsiniz. Rakip mermilerini kullandığında da sizi kesecek hiçbir şey kalmayacak ve rahatlıkla o savaşı kazanacaksınız. Fakat şimdi vereceğim son taktikle beraber bir daha asla kaybetme serilerine girmeyeceksiniz. Oyunda ne kadar iyi olursanız olun yakın bir maçı kaybettiğinizde elbet ki sinirleniyorsunuzdur. Fakat eğer kaybettiğiniz bir maç üzerine mutsuz olduğunuzu fark ederseniz oyunu oynamaya biraz ara vermenizi öneriyorum. Çünkü siz farkında olsanız da olmasanız da sinirli halde maça girerseniz kötü oynayacaksınız. Kendinizi iyi oynadığınızı düşünebilirsiniz fakat bu doğru değil. Hatta daha sonra sakin bir kafayla maç tekrarlarınızı izlerseniz maçı kaybettirecek bir hata yaptığınızı kendinizde fark edebilirsiniz. İşte eğer kendinizi kaybetme serilerinin içinde buluyorsanız yapmanız gereken şey oyunu 20-30 dakikalığına bırakmak. Eğer bu taktiği düzenli olarak uygulamaya başlarsanız gelecekte çok daha fazla maç kazandığınızı fark edeceksiniz. Ancak eğer kupa kasmaya çalışan bir oyuncuysanız yüksek prestijlere çıkabilmek için bu saydıklarımdan çok daha fazlasını bilmeniz gerekiyor. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da yüksek prestijlere en kolay şekilde nasıl kasacağınızı öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.